Evet dostlar, herkese yeniden selam. Kısa bir aradan sonra yeniden solo ve böyle sohbetli, konuşmalı bir sürüşle birlikteyiz. İnsan ne da olsa hamlıyor belli bir süre sonra. Ya ne anlatacağım, ne konuşacağım, ne yapacağım diye. Sonra kısa bir süre sonra alışıyorsun yine. Hemen önceki videolardan birinden gelen eleştiri aklıma geldi. Abi elini kolunu çok oynatıyorsun, dikkat et diye. Sanki böyle kürsüde hitap ediyormuş gibi bir havaya giriyor insan ilk başlarda. Muhakkak ki alışkanlık gerektiriyor ama böyle bir şey anlatırken şu elini kaldırıp bir şeyler daha ifade etmek isteyebiliyor insan. Neyse. Ne var ne yok. Nasılsınız görüşmeyeli. Bugün 5 Temmuz olması lazım, tam emin değilim. Biraz spontan çıktım. Çoğu zaman olduğu gibi aslında plansız. Evden kovuldum. Aslında belki bu videonun başlığı da olabilir. Nedir evden kovulmak? Malumunuz evli pek çok erkeğin başına dönem dönem gelen ama motorcu bir erkeğin başına gelmesi oldukça keyifli olan misafir gelmesi. Eşimin iş arkadaşlarının misafirliğe geliyor olmasından dolayı her zaman hafta sonları bir program yaparım, bir şey olur arkadaşlarla vesaire falan gezi. Bu hafta da program olmayası tuttu. Evde pineklerken hadi dedi dışarı. Ben de sanki böyle istemiyormuş gibi üf üf yaparaktan soluğu dışarıda aldım. Ne yapayım, nereye gideyim? Ya kararsızsan nereye gideceksin? Şile'ye, Darlığa, o tarafa doğru sürüyoruz dostlar. Bu arada kamera açısında ufak birkaç şey deneyeceğim. Umarım kötü olmaz. Kamera açısını birazcık daha aşağıdan bakacak şekilde hizalamaya çalıştım. Bu bir deneme. Bilmiyorum etkisi ne olur. Belki birazcık daha ön cam kadraja giriyor olabilir ama onu da videonun ilerleyen bölümlerinde Darlık tarafına yaklaşınca zaten camı indiririz. Şu an buralar biraz rüzgarlı. Eğer doğru ayarlamayı becerebildiysem birazcık daha yere yakın, birazcık daha kokpitin içinden bir etki sunuyor olması lazım. Onun dışında her şey stabil, her şey normal. Sıcaklar bastırdı. Ama yani kışın en soğuğunda sürdüysek yapacak bir şey yok. Yazın bu sıcaklarda da bir hobimizi devam ettireceğiz. Biz şu İstanbul trafiğinden yine mümkün olduğunca hızlı kurtulalım. Şöyle bir kutsal mekana doğru yaklaşalım. Bakalım kim var kim yok. Yolda yeniden açacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Evet dostlar. Ufaktan kurtulduk İstanbul'da. Şimdilik Şile yolunda birazcık daha böyle rüzgar içinde kavşağa doğru, Darlık kavşağına doğru varmaya çalışacağız. Kafamda bir miktar toparladım. Ne sohbet ederiz, ne yaparız diye. Biraz önce bahsetmiştim, yeni bir kamera ayarı deniyorum diye. Sadece yerleşimle ilgili değil, ufak bir ayarda da değişiklik deniyorum. Hem nedir ne değildir amacına değinirim. Hem de belki bu videoda birazcık, çünkü çoğu Instagram paylaşımımda, YouTube videomda hangi kamera ayarını kullanıyorsun, nedir ne değildir diye sorular geliyor. Onlara da ufaktan değinmiş oluruz. Şimdi konu aslında temelde bir miktar şu. Bu videoda büyük ihtimalle stabilizasyonun da kapalı olması lazım. Büyük ihtimalle dediğim, aslında kamera ayarlarından stabilizasyonu kapattım. Ancak daha sonra yazılımla düzenleme aşamasında dilersem bir program vasıtasıyla stabilizasyon ekleme imkanım var. Bunun seviyesini de kendim seçiyorum. Şimdi malum bu aksiyon kameralarının belli görüş açıları var ve stabilizasyon ekledikçe o görüş açıları crop dedikleri total görüntüden belli bir miktar kırparak onu da dijital olarak lüzum halinde sağa sola eğerek sürekli kadrajı stabil tutmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında ekrandan bir miktar yiyor. Hem de tabii görüntünün daha akıcı, daha smooth dedikleri böyle daha sakin bir görüntü elde etmesini sağlıyor.
Geçenlerde aslında bu işin kaynağına ineyim. Arkadaşımla da bunun üzerine sürekli konuşuyoruz. Geçtiğimiz aylarda bu yine Şile Darlık tarafında kendimizce, kendi sınırlarımız dahilinde böyle keyifli, performanslı, kendimizce performanslı, böyle gazlamalı, sakin bir günde bir video çekmiştik ve onu konu başlığı ne bileyim, zaten hani konuşma da yok, sadece ses var. İşte Darlık etabında performans sürüşü diye paylaşmışım. Aman paylaşmaz olaydım. Gerçi sayısal olarak çok değil ama birkaç kişi bu mu performans sürüşü, nedir ne değildir, İşte yani kabaca espri yoluyla aslında çok yavaş olduğundan bahsediyorlar. Haklılar tabii ki, yani öncelikle sınır kendimin, o dönem Tiger kullanıyordum ama fark etmez, bunun da sınırı ondan çok daha farklı değil, yani aynı kategoride motorlar, her ne kadar güçleri farklı olsa da. Konu burada güç değil çünkü. Dolayısıyla şimdi oradaki sürüşlerde birkaç etken var. Tabii ki kendi sınırımız, ama onun da dışında motosikletin yapısı, işte aerodinamiği, daha doğrusu motosikletin geometrisi itibariyle bu motorlar dik oturuşlu motorlar. İşte düşündüm, yani aslında o gün o sürüşü yaparken ben kendimce kendi limitlerime hayli yakın hissediyordum. Ama evet, görüntüye bakınca daha böyle sanki gezmeye çıktığımız bir sürüş gibi görünüyor. Bunun sebebi ne olabilir diye düşündüm. Biraz araştırdım. Tabii birkaç kamera ayarı. Öncelikle böyle malum daha böyle racing tarzı motor kullanan arkadaşlar bu tarz videolar paylaştıkları zaman tabii ki onların yatış açıları itibariyle de çok daha üst sınırları zorluyorlar. Bu birinci etken olmakla birlikte diğer taraftan işte macera motoru denen bu motorların geometrisi, daha dik oturuş pozisyonu, kamera birazcık daha yüksekte konumlanıyor. Anladığım kadarıyla kamera yükseldikçe hız algısı azalıyor. Kamera ne kadar yere yakın olursa hız algısı da aynı şekilde o kadar artıyor gibi değerlendirdim. Bu da onun deneme sürüşlerinden bir tanesi. Aynı şekilde stabilizasyon da sizin yaptığınız yatışları, dönüşleri, aksiyonu bir miktar baltalıyor olabilir. Dolayısıyla yani bugün de yine abartmadan, yine Darlık tarafında kendimce bir miktar hafif tempolu süreceğim. Orada bu ayarın etkisinin ne olduğunu biraz daha görüyor olacağım. Çünkü stabilizasyonu kapattım. Lüzum halinde bilmiyorum. Sonradan dediğim gibi bir miktar ekleyebilirim. Özetle bu videoda hem kameranın pozisyonunu daha çenemin altına konumlandırarak hem de stabilizasyonu kapatarak diğer bütün ayarlarım sabit olmak kaydıyla bir ayar deneyeceğim. Yine çok uzattım galiba ama gerçekten bu konuyla ilgili çok soru alıyorum. Daha önce de ufak bir video yapmıştım. Tiger'da kullandığım ekipmanlar videosunun hemen arkasından da sanırım kullandığım görüntü ve ses ekipmanları hakkında bir video çekmiştim Tiger kullanırken. Bana soran çoğu kişiyi oraya yönlendiriyorum ama orada tam detaya girmediğim, aslında bu videoda da detaya girmek pek mümkün olmayabilir. Çok komplike bir konu geliyor bazılarına. Ama biraz daha detaylandırmak istediğim bir konu var. O da kamera ayarları. Gerçi emin değilim. Girsem mi? Bambaşka bir video çıkar aslında bundan ama onunla da çok uğraşmak lazım. Neyse, şimdilik buraları birazcık daha geçelim. Darlık girişinde görüşürüz. Evet, şöyle camımızı artık indirelim. Motoru naked'a bir çevirelim. Biraz hava gelmesi lazım. Umarım sesim size iyi geliyordur. Şimdiye kadar kötü bir yorum almamıştım. Bakalım. Neyse, nerede kalmıştık? Kamera ayarlarından bahsedecektim. Elimi buraya bağlamaya çalışacağım. Ama biraz oynatırsam yine kusura bakmayın. Şimdi biraz önce bu hız efektinden vesaire bahsettim ama aslında o işin temel konusu bir miktarda videonun çekim ayarlarıyla alakalı arkadaşlar. Biliyorsunuz kameralarda son dönemlerde artık herkes biraz daha fazla bilgi sahibi olmaya başladı. Yeni çıkan kameralar özelliklerini lanse ettikçe bu saniye başına kare, işte FPS dedikleri frame per second konusu işte herkes zorluyor. Ben işte 4K'da 120 FPS çekiyorum, 240 FPS çekiyorum. Buradaki espri nedir? İşte her bir saniyelik görüntü için kameranın toplamda kaç farklı kare
çekip birleştireceğini belirtiyor. Hepiniz küçüklüğümüzden hatırlarsınız. İşte farklı bir defterin kenarına hareketli çizimler yapıp onları böyle elimizde oynattıkça o bize çizgi film efekti, böyle oynayan bir görüntü efekti verirdi. Temelde de zaten aslında video kameraların yaptığı şey o. Bu işin sinema standardı, yani genellikle sinema çekimlerinde kullanılan standart saniyede 24 kare. Yanılmıyorsam insan gözü saniyede 30 kare işleyip beyne gönderiyor. Dolayısıyla bunun daha altındaki ya da daha üstündeki şeyler, rüzgarı bir tık keselim, daha altındaki ya da daha üstündeki saniye başına kare, ki FPS diyelim bundan sonra ona, farklı etkiler oluşturuyor insan gözüne. Örneğin eğer 60 FPS çekerseniz, fark etmişsinizdir ki işte telefonlarda da artık yeni telefonların hemen hemen çoğu en az 60 FPS çekiyor. Aynı şekilde 120 FPS'de. Görüntü size, ya arkadaş bunda bir akıcılık var, yani çok canlı, çok net, hareketli gibi bir görüntü hissettiriyor. Çünkü aslında hani göze fazla her bir saniye için daha fazla her hareketin, yani elinizin şuradan şuraya giderken bir şuradaki görüntüsünü hızlıca oynatması değil de 1, 2, 3, 4, 5 diye daha farklı kareleri, bilmiyorum, çok basit bir anlatım oldu bu. Ama umarım derdimi anlatabilmişimdir. Aynı şekilde 30 karenin altındaki görüntülerde de işte bu sinema standardı dedim. Niye? Çünkü sinemalarda genellikle birazcık daha akıcı, motion blur dedikleri, hareket blurlanması, hareket bulanıklaşması dedikleri bir etki aranıyor. Burada da saniyede 24 kare ya da bazı ülkelerde 25 kare kullanılıyor. O biraz daha teknik bir konu ama o bir kare bile bazen fark edebiliyor. Bulunan ülkenin sinyalizasyonu ile ilgili bir konu, çok girmeyeyim ona. Dolayısıyla saniyede 24-25 kare çektiğiniz bir görüntüde ise, örneğin ben işte şu anda her bir saniyede diyelim ki işte 8-10 metre yol alıyorsam, bu hızla attım, umarım destekli atmışımdır. Daha az kare olduğu için her bir görüntü arasında bir geçiş hissediyorsunuz siz ve bu da yan taraflarda, özellikle dar yollarda ve yüksek hızla giderken, ki bazen çok yüksek hıza da gerek yok, özellikle yandaki hareketsiz nesnelerin daha böyle çizgi şeklinde bulanıklaşmış halini görüyor oluyorsunuz. Aynı görüntüyü 60 kare ya da 120 kare çektiğiniz zaman her bir karede detay olduğu için siz orada herhangi bir bulanıklaşma görmüyorsunuz. Akıcı bir şekilde giden bir video görüyorsunuz. İşte bu örneğin 360 derece kameralarda, Insta360'ta da Motion FX diye bir ayar var galiba. Yani sanal olarak bunu taklit eden. Çünkü bunu yapabilmek için makinenizin, çektiğiniz, görüntü aldığınız makinenin ayarlarıyla manuel oynamanız gerekiyor ve gündüz gözüyle bu ayarları yaptığınız zaman o akıcılığı elde etmek için burada çok ciddi şekilde videoda patlama söz konusu oluyor. Çünkü siz hemen hemen akşam saatlerinde olduğu kadar uzun süreli bir diyafram ayarı dedikleri, enstantane ayarı dedikleri, özür dilerim, bir ayara getiriyor olmanız gerekiyor kamerayı. Bunu manuel yapıyorsunuz. İşte burada da filtreler devreye giriyor. Hangi filtreler? ND filtreler. İşte sinemacılıkta da çok görmüşsünüzdür, böyle dizi çekimlerinde falan koca makinelerle çekim yaparken hep en önünde çok büyük siyah bir filtre olur. Bunun esprisi aynen güneş gözlüğü gibi. Şu anda da mesela güneş oldukça parlak. Ben şu an ND 16 olması lazım. Hatta belki az bile gelebilir. Yani 16 kez güneşi kısan, güneş gözlüğü efektlediğim bir filtre kullanıyorum. Natural Density diyorlar yanılmıyorsam, onun kısaltması bu. Bu filtreyle hemen hemen akşam saatlerinde filtresiz olsaydı çekebileceğim bir kamera ayarında bu güneş ışığında çekim yapabiliyorum. Ama çok uzattım, kusura bakmayın, ilgilisi için belki de faydalı olur diye anlatıyorum. Bu sayede bana hep sorulan, ya işte abi kamera ayarların nedir? Çok akıcı, çok şöyle, çok böyle vesaire denen o tarif edilemeyen bir etkiye kavuşmuş oluyor görüntüler. Tabii şu an burada olmayabilir belki ama ileride bir miktar gazlarken görürsünüz. Bu yanlarda ağaçların vesaire, direklerin birazcık daha böyle hız efekti, blurlanmış gibi olduğunu görüyorsunuz. Bunun negatif etkisi ne oluyor mesela? İşte bazen videodan bir kareyi ayırmak istediğiniz zaman, kareleri tek tek atladığınız zaman
Örneğin bir arabanın plakası hiçbir zaman net okunmuyor. İşte aslında en net etkilerden bir tanesi de bu. Mesela bir arabanın yanında hızlıca geçiyorum. Videoyu kare kare oynatıyorum. Saniyede 24 kare, 25 kare. Ben 25 kare çekiyorum. Her bir görüntüde arabanın plakası o kadar blurlu, o kadar flu oluyor ki, ama aynısını 60 kare çektiğiniz zaman çok daha net oluyor. Umarım bu kısmı anlatabilmişimdir. Yani her bir saniyelik görüntüde ben 25 tane yaprak kullanıyorum diyelim eski çizgi filmi tabiriyle. Ama 60 sayfa kullanırsanız daha farklı bir etki elde ediyorsunuz. Bunun ikisinin de avantajı var. Genellikle aksiyon çekimlerinde, spor çekimlerinde, futbolda, işte ne bileyim denize atlayan bir ya da işte havuza atlayan bir tramplin atlamacısının görüntüsünü çekerken mecburen tabii ki her bir kareyi yakalayabilmek için yüksek FPS'lerde çekmek gerekiyor. Ama sinematik etki elde etmek için de dediğim gibi bu 24 kare 25 karelere düşmek lazım. Çoğu kişi tabi, kameralar hep en yüksek FPS değerleri gücüyle megapiksel zamanında olduğu gibi geçmişte lanse edildiği için herkes en iyisinin en yüksek FPS olduğunu zannediyor. Hayır, tamamen ihtiyaca yönelik. Çok konuştum. Hatta dilim damağım kurudu. Yani ne konuşacağız, ne anlatacağım diye çıkıp da ondan sonra böyle olması da. Buralarda biraz o zaman susayım. Şöyle bir spor kadranımıza da geçeyim. Umarım görünüyordur. O da başka bir konu. Kullandığım filtrenin aynı zamanda bir polarize, yani yansımaları etkileyen, azaltan bir özelliği var ve onu da çevirerek farklı etkilerde ayarlayabiliyorsunuz. Filtrenin dışında bir halka var. Onu çevirdikçe farklı yansımaları kesiyor. Bazısı da daha önce sormuşlardı, bilerek kapatıyor falan diye kadranı. Hayır. Bazı açılarda kimi zaman çigiyi filtreliyor, yansımasını görünmüyor, siyah gibi. Kimi zaman da motorun kadranını karanlık hale getirebiliyor. Tamam, sustum. İşte bahsettiğim etki bu. Yandaki ağaçlara bakın. Eminim son derece çizgi flu görünüyordur. Hop. Hadi bakalım. Konuşursam düzgün süremem. Konuşmazsam da düzgün süreceğimin garantisi yok. Ama bak, bir içimizdeki kurtları atalım. Genellikle ilk geçiş burada biraz tehlikeli oluyor çünkü yolda kaza mı var, hayvan mı var, toz mu var, pislik mi var? Hani bildim diyorsunuz ama tam olarak öyle olmuyor. O yüzden çok da fazla zorlamamakta fayda var. Meşhur Allak virajı. Yani darlıktaki kör birkaç virajdan bir tanesi olduğu için aslında bir miktar tehlikeli. Şurada kenarda mıcırlar var, ondan dolayı tehlikeli, ama haricen aslında buradaki en sert viraj değil. Bu etapta esas problem
şu tepe iniş çıkışları, eğer merak ediyorsanız takip ederseniz Uğur Hoca'nın, Uğur Ertekin'in yakın zamanda burayla ilgili bir videosu var. Daha önce de yine Sancho and Friends Sinan Hocam da belirtmişti aslında burası çok düz bir yer diye. Ama genellikle böyle tatlı tatlı virajlarla birbirlerine bağlanan, hızlı gidilebilen bir etap olduğu için herkesin çok ilgisini çekiyor. Asfaltta görece olarak tabii ki daha iyi. Ama çok fazla şöyle tepe noktası var arkasının görünmediği. Bence en büyük tehlikesi biraz da oradan geliyor. Hız tutumuzu körelttik. Ben şurada bir mola vereyim dostlar. Konuşmayacağım deyip gene dilimi kuruttum. Sonra sohbete devam ederiz. Bugün yetiştik buraya. Gölgeye. Eyvallah. Evet dostlar, tekrar selam. Molamızı verdik. Vallahi ne kadar oturdum bilmiyorum. Sohbet, muhabbet oradaki dostlarla. Burası tam bir motorcu toplanma merkezi haline gelmiş. Kabaağaç tesisleri. Sağ olsun oradaki arkadaşlar da çok hoş sohbetler. Enes var. Oradaki arkadaşlardan sağ olsun, her gittiğimiz zaman beraber sohbet ediyoruz. Kendisini Instagram'daki Şile Kabaağaç hesabının admini olarak tanırsınız. Değişik komik keyifli reels'lar da çekiyor. Biz de bir araya gelmişken bir gözleme, bir sütlaç reels'ı çektik kendisiyle. Kabaağaç'la şeyler atıştırırken bir yandan da küçük ekrandan da olsa bir kadraja baktım, nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Bayağı daha aşağıda yer almış. Hatta parmakla verdiğim örnek öyle ki eski kameraya göre yapmışım, çok yukarıda kalmış. Ama genel olarak bayağı geniş açı ve çok fazla detay içeriyor. Güzel, bakalım, umarım büyük ekranda da aynı tadı verir. Sizler de yorumlarınızı yaparsanız, eski videolarımdan bilenler, eskisi mi daha iyi yoksa böyle mi daha izlemesi keyifli, yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Evet. Buralarda bulabileceğimiz en güzel firkete virajlardan birkaçı, ama orası bayağı kirlenmiş, kötü olmuş, tehlikeli. Ne olduğu belli değil. Güzel döndün, tebrikler. Arkadaşlar, bu virajlarda bence bir hile var. Hangi açıdan bir hile var onu belirteyim size. Daha önce bahsettim mi bilmiyorum. Malumunuz ben artık eskisi gibi, ilk zamanlardaki gibi takmıyorum ama motosiklette yatış açısını ölçen çeşitli aletler var. İşte kameralarda vesaire falan bunlar var. BMW'nin de kendisi bunu sürekli olarak ölçüp size bildirebiliyor. Önümdeki ekrandan da bunu görebilirsiniz. Ayrıca bunu daha sonra uygulamadan da takip edebiliyorsunuz. Ama tespitlerimden anladığım kadarıyla, hani bilmiyorum, oranın konumuyla da alakalı bir şey olabilir. Biraz önce geçtiğimiz 2 tane yokuş aşağı ya da çıkarken yukarı firkete viraj, ama özellikle yokuş aşağı inerken
Yani normalde motosiklette 40 derece ve üzeri açılar bayağı iddialı açılar. Yani herkesin kullanmadığı açılar. Hani o yatış açısına takılmak da çok dipsiz bir kuyu, tehlikeli de bir alan. Ben de uzaklaşmaya çalışıyorum oradan. Ama orayı inerken enteresan şekilde mesela biraz önce gördünüz. Yani ben bu motorla düz yolda, virajlı yollarda, eğer iyi bir günümdeysen, iyi bir asfaltta vesaire maksimum 38-39 dereceleri falan gördüm. Ama dediğim gibi yani buna takılmamak da lazım. O yolun konumuyla da ilgili olabilir ama bu yukarıda gördüğünüz iki tane firkete virajda ne zaman geçsem, şu an çok yavaş geçtik, yolda kirlenme var, yağlanma olabilir diye. Ama eğer orayı birazcık böyle dikkatlice ve biraz daha hızlı iniyor olsam çok rahat burada 44-45 derece, 46 derece açılar görünebiliyor. Muhtemelen yani oranın yokuş aşağı olmasının da getirdiği bir etki veyahut da ne bileyim yani oranın konumuyla ilgili bir durum var. Ben inerken hiç ekstra bir şey hissetmesem de, olağanüstü bir yatırma durumu hissetmesem de oradan sağlı sollu indiğim zaman genellikle buraya geliyorsam sürüşümdeki en yüksek yatış açısına orada ulaşmış oluyorum. Yani bak ben 45 derece 46 derece yatırdım diyecekseniz evet orası mantıklı. Ama o inerken düzgün bir şekilde inerseniz hiç öyle 45 derece 43 derece neyse gibi hissettirmiyor. Orada bir şey var. Hem yokuş aşağı hem de yatar durumda olmasından kaynaklı olabilir. Hop, jandarmanın da önüne çıkmayalım. Ağaçları buradan gidelim. Şu arka freni daha hassas dozajlamaya antrenman yapmam lazım. Ben normalde pek fazla arka fren kullanmıyorum. Arka frenin sağladığı bazen denge unsuru da önemli. Yakın zamanda bununla ilgili de birkaç video izledim. YouTube'da böyle takip ettiğim birkaç sürüş teknikleri üzerine anlatımlar yapan, daha teknik konularda anlatımlar yapan kanal var. Bir tanesi Motojitsu, kesinlikle tavsiye ederim. Bunlar Amerikan ekolü. Orada böyle pistlere vesaire falan erişim de daha kolay olduğu için anladığım kadarıyla günlük hayatla pist tekniklerini beraber çok fazla anlatıyorlar, harmanlıyorlar. Yani herkes böyle hafta sonu falan motorunu alıp bir pistte tur atabiliyor. Bir de Canyon Chasers. Bunların videoları oldukça detaylı, anlatımlı oluyor. Onların birinin videosunda Allah, bunun üzerinden geçiyorduk neredeyse ha. Bunlardan birinin videosunda anlatıyordu. Tabii ki sadece arka fren kullanan, ön freni yeterince kullanmayanlara ciddi eleştiriler sunarken, yani işin %95'inin ön fren olduğunu anlatırken arka frenin sadece denge unsuru olarak kullanıldığını, virajlara girmeden önce ya da gerekirse viraj esnasında oldukça hassas bir dozajlamayla, belki %5'lik 10'luk bir baskıyla arka frenin iyi bir denge sağladığından bahsediyor. Ben de onu denemeye çalışıyorum ama bendeki refleks çağırt diye arka frene basmak olduğu için ne zaman az da bassam arka ABS çömen devreye giriyor. Onu çok daha hassas dozajlamak lazım.
meşhur o ağacın altı. Buradan sağa doğru giderseniz Hacıllı'ya doğru iniyorsunuz. Düz giderseniz Sortullu. Daha yeni durduk, mola vermeyelim. Göksu Deresi'ne doğru gidelim. Klasik bir rota yapalım. En keyifli yollardan bir tanesi de bu Hacıllı köyüne inen bölüm. Çok tatlı böyle uzun virajları var. Ama tek bir sıkıntısı var, çok değişken. Tabii ki en doğal hakları olarak köylülerin çok fazla bahçe işi, hayvancılık işi için kullandığı yollardan sürekli değişken bir kirlilik olabiliyor. Aynı zamanda odun işleri vesaire de oluyor. O yüzden bir geçtiğiniz diğer geçtiğinizi tutmuyor ama virajları açısından çok keyifli. Dön baba dön. Evet, son birkaç videomda GS'e ısınma turlarından, işte alışmadan, uzun yol denemesi vesaire falan bunlardan bahsetmiştim. Artık hani gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki bu arkadaşla artık öyle denemelik ya da ne bileyim ısınmalık bir durumumuz kalmadı. Uçup kaçıyor muyuz? Hayır tabii ki, ama benim kendi şahsi sınırlarıma geldik. Hani motorla ilgili bir alışma ile ilgili herhangi bir durum kalmadı zaten. Hani herhangi birinin yapacağı kilometreden çoğunu yapmışımdır. Hatta bakalım, yani motoru tam 4000 kilometrede almıştım. 9000 kilometre olmuş arkadaşlar. 9000'i de geçmiş. 4004 kilometredeydi aldığım zaman. 5000 kilometreden fazla yol yapmışım. Ne yaptım? Tabii ki çoğunlukla buralar. Gözleme yedim. Ama onun haricinde işte bir uzun yol denemesi İğneada tarafına gitmiştim. Orada bayağı test etmiştim ama onun dışında daha önce sizlerle paylaşma fırsatımın olmadığı bir kısa süreli bir yurt dışı gezimiz de oldu. Haziran ayının başında bir Bulgaristan turu planladık arkadaşlarla. Amaç tabii ki bol bol böyle virajlı yollardan seyahat etmekti. İlk önce Burgaz'a gittik. O arada oldukça keyifli yollar vardı. Daha sonra ilk gün için yukarıya doğru devam edip Şumlu diye bir kenti var Bulgaristan'ın. Hikayelerden takip eden arkadaşlar biliyor. Oraya gittik. 3 arkadaş, bir Afrika TV'nin her zamanki gibi Kerem, yakın arkadaşlarımdan. Bir de Jubin 1250 GS ADV'siyle beraberdik. Şumlu'dan sonra gece Şumlu'da konakladık. Oldukça keyifliydi. Ertesi gün de yine dağ yollarından aşağıya Filibe, yani Plovdiv kentine inip orada konaklayıp oradan da Yunanistan'a doğru geçecektik. Yunanistan üzerinden de dönecektik. 4-5 günlük bir tur. Tabii yollar çok güzel olunca insanı çok gaza getiriyor. İşte hemen ikinci günün sabahı erken saatlerde çok erken yola çıkmıştık. İşte saat 9 gibi, yani nerede artık, Şumlu'nun biraz daha aşağısında bir yerlerde Siliven diye bir kenti vardı, evet hatırlıyorum. Orada Jubin talihsiz bir kaza geçirdi. Sabahın çok erken saatleriydi. Bizim için de büyük şok oldu. Yani yurt dışında hiçbir yer için tabii ki beklenen, arzu olan bir şey değil ama yani başınıza gelmesini isteyeceğiniz en son yerlerden bir tanesi. Yurt dışında böyle bir şey başımıza geldi. Bayağı da kötü bir kaza geçirdi. Sert bir virajda yolun sağındaki stabilize parçasına kaptırdı kendini. Çok şükür ki ekipmanı tamdı ama tabii GS'lerin de klasik bir huyu, davranışı, koruma demirleri ve motor çıkıntısı yanlarda olduğu için motor takla attı. Kendisi bir tarafa, motor diğer bir tarafa gitti. Vücudunda sıyrıklar oldu bolca. Hemen hemen her yerinde vücudunun. Hemen kendisine ilk müdahaleyi yaptık.
Sağ olsun Kerem çok tedarikli bir arkadaşımız. Bütün acil durum ekipmanlarıyla motor zaten pert durumdaydı. İşte ambulans çağırdık. Nerede olduğumuzu tarif ederken bile zorlandık. Dağın başında bir yerdeydik. Biraz oralar maceralı aslında, daha uzun konular ama kabaca şöyle söyleyeyim. Bulgaristan'da polise işiniz düşmesin arkadaşlar. Jübi'nin kasko poliçesi vardı, o yüzden motorla ilgili, kazayla ilgili detaylı bir tutanağa ihtiyacımız vardı. Gelen polisten bunu rica ettik. Polis zaten ambulanstan önce geldi. Durumu iyiydi bu arada ama acı çekiyordu sürtünmelerden dolayı. İşte gelen polis yani geçmiş olsun diyeceğine, zaten dil bilmiyor İngilizce dahil, ceza ceza diye tutturdu. Yani kaza yapmışız diyoruz ki tutanağa ihtiyacımız var. Ceza yazmam lazım. Niye ceza yazacaksın? Belli değil. Neden kaza yaptın? İşte mıcır vardı görmedim. Diğerleri nasıl düşmedi? Falan gibi saçma sapan durumlar. Biraz ortalık ayağa kalktı. Tartışmalı bir noktaya döndü işler. Biraz bağırış çağrışa kadar gitti. Hatta işte hani konsolosluğu arayacağız şöyle de böyle de falan deyince uzatmayayım. Jübin'i ambulansla o Siliven denen şehre, merkeze gönderdik. Biz arkadan onun motorunu ve ekipmanlarını toparladık. Bir çekici bulduk. Daha sonra öğleden sonraya kadar Jübin'in kontrolleri bitti hastanede. Çok şükür bir şeyi yoktu. Öğleden sonra da ayarladığımız çekiciyle çekicinin arkasına onu oturtturduk. Motorunu da yükleyip Hamza Beyli sınır kapısına getirdik onu. Akşam olmuştu artık. O saatten sonra da onu sınır kapısında bir arkadaşı gelip aldı ve biz de onun motorunu kasko firmasının gönderdiği çekiciye gönderdikten sonra ne yapalım diye karar verip kendimizi tekrar son bulduğumuz enerjiyle gecenin geç saati tekrar Kerem'le Yunanistan'a attık. Böyle maceralı bir turumuz oldu. Biz şurada mola verelim. Yani konuyu çok dağıttım. Velhasıl bu arkadaşla orada da, sonrasında Yunanistan'da da bir gün geçirdim. Orada da güzel bir, keyifsiz anılar da olsa bir kısmı güzel turumuz oldu. Dolayısıyla bu kilometrelere geldik. Şimdi dostlar ben yine burada bir mola vereceğim. Biraz serinleyeyim. Belki bir arkadaşımın daha bana katılması ihtimali var burada. Sonra devam ederiz ufaktan. Molamızı da verdik. Şimdi bir arkadaşım gelecek. Şile'de her zamanki kahve mekanımıza, Coffee Factory'ye gideceğiz. Videoyu da yolda kapatırız artık. Buranın manzarası, kokusu, sesi hep harika. Ama bugün biraz kalabalık. Haydi gidelim. Evet, ne diyorduk dostlar? Genel olarak motoru 9000 kilometreyi geçirdik. Amiyane tabirle artık nikahı kıydık. Birbirimize alıştık. Ve bu arada da biraz beklediğimden geç olmakla beraber eski motorum Tiger 900'de geçtiğimiz hafta içi satıldı. Vallahi bekledi ama satılırken üzüldüm desem yalan olmaz. Yani gerçek anlamda uzun yollar yaptığım ilk motorumdu. Onunla da iyi bir bağ kurdurmuştum. Ama tabii onun bu yolda benim ilk adımım olacağını da biliyordum. Duruma göre daha farklı taleplerim olabileceğini de biliyordum. Yani bunu da tabii ileride değiştirebiliriz. Bir şeyler denemek lazım açıkçası. Ama şu an için benim isteyip de veremeyeceğim, şu da daha iyi olsun diyeceğim pek bir şey yok bu motorla. Tiger 900'de çok iyi birine gitti. O yüzden de içim rahat. Şimdi kısmet olursa yakın dönemde birkaç yurt dışı planım daha olacak bu arkadaşla.
Malum vize işleri problem biliyorsunuz. Benim de Kasım ayına kadar alınmış bir vizem var. Ve yine bir diğer bildiğiniz konu da Türkiye'deki ekonomik durumlar itibariyle özellikle eski Doğu bloğu ülkelerinde Bulgaristan, Romanya, arkadaşlar buralar gerçekten konaklaması, yemesi, içmesi Türkiye'den daha ucuz. Yani merak ettiğim, daha önce arabayla gezdiğim ama motorla da gezmek istediğim doğuda pek çok yer var. Ama inanın haritayı açıp bir hesap yapıyorum. Yani Güneydoğu'ya doğru sürdüğüm kilometreyi batıya doğru eklediğim zaman İtalyalara varıyorsunuz neredeyse. Türkiye o açıdan büyük bir ülke. Hazır vizemiz varken, şartlar müsaitken ben de mümkün olduğunca yakın da olsa yurt dışı turlarında daha farklı motorcu rotalarını görerek geçirmek istiyorum. Yine geçtiğimiz yıl Ağustos'ta olduğu gibi bir Transfagaraçan başlıklı turum olacak. Sonrasında da Bulgaristan'da dediğim gibi malum kötü olay nedeniyle tadı damağımızda kalan ya da kursağımızda kalan hevesimizden kaynaklı gitmek istediğim rotalar var. Oldukça güzel rotalar çıkarmıştım bununla ilgili. En kısa zamanda oraları da gezmek istiyorum. Yani önümüzde, gerçi kışın da ara vermeyeceğiz ama önümüzdeki dönem bol bol yeni seyahatler, yeni geziler olacak. Bunları da mümkün olduğunca size tavsiyelerle beraber aktarmaya çalışacağım. Bugün bu açıdan biraz karışık bir video oldu. Ama toparlarsak keyifli bir sohbet oldu benim için. En azından düz sürerken, yalnız sürerken sıkılmadım. Her zaman söylediğim gibi YouTube benim bir arşivim. Geriye döndüğüm zaman hemen hemen %90 sürüşümün YouTube'da videosu var. Sesli ya da sessiz, her neyse. Ama son dönemde bilmiyorum, sohbetimin hoşuna gittiğini düşündüğüm arkadaşlarım var, sağ olsunlar. Yazıyorlar konuşmalı olursa keyifli olur diye. İşte yalnız her zaman çıkmadığım için o setup'ı kurmak bir şekilde mümkün olmadı. Intercom'dan bağlıyken takdir edersiniz, erkek muhabbeti, geyik muhabbeti. Karanlık yüzümün de sizlere görünmesini istemiyorum, şaka bir yana. İşte farklı fikirlerim olacak, setup'lar düşünüyorum. Hem o şekilde grup sürüşünü de kaydetmek açısından. Ama bir şekilde sizlere sürüşümü aktarıyor olacağım. Kendim de arşivliyor olacağım. Eğer sizin hoşunuza gidiyorsa bir bakın, değerlendirin. Eğer abone olmaya değer buluyorsanız, abone olursanız da memnun olurum. Ufak ufak artıyor kanal. Ben hani güzel yorumlar geldikçe hoşuma gidiyor. Çok anlam yüklemiyorum ama malumunuz insan psikolojisi yine de istiyor ki talep görsün, büyüsün. Evet, umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Baskıladığım, yol boyunca baskılamaya çalıştığım elimi kaldırarak son kez, çok ters bir zamanda kaldırmakla beraber, efendim kendinize iyi bakın. Selamlar, hoşça kalın.